Aslında burada ikinci gün. Yani Yeni geldin sen de. Yeni geldim. İlk defa Sırbistan'dayım. Ben Antalya'da oturuyordum 9 sene ama maalesef benim oturma izni reddedildi. 9 senenin sonunda mı reddedildi? Evet. Evet. Peki bir sebep söylediler mi? Ya, sebep yok. Şu an durum şöyle. İşte Antalya'da yani Türkiye'de. Yeni ülke ve yeni şehir Sırbistan Belgrad'dan selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Ben hemen kaldığım otelin önündeyim. Videoya hemen kaldığım yerle başlamak istiyorum. Şöyle size karşıdan göstereyim. Sava Mala Otel diye geçiyor. Hemen şurada da ben daha henüz gitmedim ama bir tane market de var. Bence burada oldukça önemli markete yakın olması. Ben son videoyu izlediyseniz Bosna Hersek Saraybosna'dan bir gardan dostlar otobüs garından otobüse bindim ve Sırbistan Belgrad'a geldim. Gerçekten benim için çok yorucu ve uzun bir gece oldu. Zorluk yaşamadım. Zaten geçen videoyla alakalı eğer merak ediyorsanız mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Saraybosna'dan otobüsle nasıl Sırbistan'a gelinir diye. Hani polisle alakalı ya da farklı bir zorluk yaşamadım. Sadece yol çok uzundu. Otobüs full doluydu ve çok üşüdüm dostlar. Bir de ben erken check-out yaptım Saraybosna'da. Tüm gün de beklemek zorunda kalınca otobüsü benim için ayrıca bir zorluk oldu. Dün gelir gelmez hemen şöyle bu arada kamerayı karşıya çevireyim. Aynı zamanda şehri de beraber gezelim. Gelir gelmez hemen bir tane hostel buldum. Hostele kendimi attım. Dışarı çıktım. Çok ufak bir gezinti yaptım. Aslında video da çektim. Hatta bu videonun son kısmına bir restoranda yaşadığım bir olayı anlatacağım. Onu da videonun sonuna mutlaka ekleyeceğim. Kısa birazcık video çektim, dolandım. İşte o olayı yaşadım. O olayı da göreceksiniz sonunda anlatıyorum. Ondan sonra hostele gittim saat 5 gibi. Yani çok erken bir saatte de değil akşamüstü. Kafayı bir koymuşum. Ertesi sabah 8'de uyandım dostlar. Yani yeni bir güne başladık. Şöyle kaldığım otelin hemen karşısında da şöyle güzel bir binayı görüyorum. Yalnız ters yürüyorum. Lafa daldık. Ters yürüdük. Şimdi çok açım. Tabii ki de. Burada hava güzel bugün şansıma. İnsanlar bakın böyle keyifli oturuyorlar. Sırbistan Belgrad'dayız. Burayla alakalı öğrendiklerimi, bildiklerimi, toplu taşımayla alakalı özellikle nasıl halledebilirsiniz? Hepsini videonun akışı içinde değineceğim. Beraber sizinle bugün güzel bir Belgrad turu atacağız. Hem güncel fiyatlara değiniriz hem de birazcık şehri beraber tanımaya çalışırız. Otelle alakalı çok aşırı mutluyum. Bu arada günlük ben 38 euro gibi bir ücret verdim. Tabii bu benim bütçemi biraz zorladı ama daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Hep hostel olmuyor. En azından ben bazı günlerde kendi özel alanımı yaratmak istiyorum. Çok fazla kamera, eşya taşıyorum. Onların şarjlarını halledip, editlerimi yapıp tamamen böyle yenilenmiş bir şekilde ertesi güne uyanmak beni her açıdan mutlu ediyor. Konuya az sonra değineyim. Şu anda 72 numaralı otobüsü karşımızda görüyorsunuz. Kaldığım yer aynı zamanda bu otobüslerin kalktığı yere de oldukça yakın. 72 numaralı otobüs dostlar. İnternetten öğrendiğim kadarıyla ve şu anda da gördüğüm kadarıyla insanlar büyük bavullarla giriyor. Havalimanına giden otobüs. Buradan hem havalimanına gidebilirsiniz hem de şehrin farklı noktalarına yine ulaşabilirsiniz. Tabii buradaki en büyük soru işaretlerinden biri bu. İnternette ben de çok denk geliyorum. Hatta bazı arkadaşlarla konuşunca da otobüsün Sırbistan'da bedava olduğu ve harika bir hizmet olduğundan bahsediyorlar. Fakat bedava değil dostlar otobüs Sırbistan'da. Maalesef keşke öyle olsaydı. Dünyanın her yerinde otobüslerin bedava olmasını isteriz. Ama Sırbistan şu anda o ülkelerden biri değil. Böyle Tiflis gibi buralarda pasajlar kuruluyor. Bu pasajlarda da insanlar gördüğünüz üzere bir şeyler satıyor ve yine aynı şekilde alışveriş yapılıyor. Caddeden karşıdan karşıya geçmek için de yine bu pasajları kullanıyorlar. Ben de şu anda onların içine girdim. Fakat bunların gece çok tekin olmadığını duydum. Aklınızda olsun, gecenin çok geç saatlerinde bu pasajları tercih etmeyebilirsiniz. Gelelim bizim meşhur şu toplu taşıma ve otobüs nasıl halledeceğiz? Peki tamam bedava değil, bileti nasıl alacağız? Dostlar şöyle azıcık köşeye geçeyim. 2 tane uygulama var. Telefondan gözüküyordur. Belgrad Plus diye. Bunun içine giriyorsunuz. Hatta benim şu anda direkt karşıma çıktı. Şöyle bir QR kodlu biletim var. Ben bununla beraber buradaki tüm toplu taşıma araçlarına ücretsiz bir şekilde binebiliyorum. Bu uygulama üzerinden isterseniz günlük sınırsız bilet alabilirsiniz, isterseniz aylık alabilirsiniz. Hatta yarı fiyatına 90 dakikalık bile alabiliyorsunuz. Öyle bir avantajınız da var. Ben bir günlük aldım. 1.15 dolar gibi bir şey, gerçekten çok ucuz. Bu bileti aldıktan sonra güvenle buradaki tüm toplu taşıma araçlarına binebiliyor musunuz dostlar? Daha önce denemedim. Ben de deneyeceğim tabii ki de. Eğer bir terslik olursa videoda mutlaka güncellemeye giderim. Hemen yanında bir uygulama daha görüyorsunuz. Movit diye geçiyor. Bu arada bunların dostlar hiçbiri reklamlı işbirliği anlaşması tabii ki de değil. Movit'in de şöyle bir güzel yanı var.
Ben hatta çıkmadan önce onu yaptım. Mesela Yugoslavya Müzesi'ne gitmek istiyorsunuz. Yugoslavya Müzesi'ni tıklıyorsunuz. Bu uygulama size buradan oraya en kolay nasıl gidebilirsiniz? Hangi otobüs hattını kullanmanız veya hangi Trolleybus deniyor burada. Yukarıdan elektrikli otobüsleri de var, tramvay gibi. Onu kullanmalısınız. Size bunu böyle bir harita şeklinde gösteriyor. Ne kadar yürüyeceğinizi dahi söylüyor. Araştırdım. Normalde bilet kontrolde olmuyor işin aslı. Hani çok tesadüf eseri denk gelmeniz gerekiyor. Fakat dostlar sonuçta bu ülkeler sürekli değişik kararlar alıyor. Bir bakmışsınız bir karar çıkmış. Bundan sonra her otobüse binene bilet uygulamasından kontrol edilecek. Cezası da 100 euroymuş. Yani burada aslında 1.15 dolar verip işinizde garantiye almanız bence çok daha iyi olur. 100 euro cezayı bilmiyorum. Ben yemek istemem açıkçası. Kullanmasam dahi bugün toplu taşımayı 1 dolar beni öyle çok üzecek bir rakam değil. Şeyler yemeden geçmeden önce ve buranın en meşhur caddesine gitmeden önce de şunu da eklemek istiyorum. Konusuyla alakalı A, B ve C bölgeleri var. Biz A'dan alıyoruz. Yani A bölgesi aslında bu Belgrad'da bizim yakın çevremizde gidebileceğimiz her yer A bölgesinde. Artık B ve C çok uzak bölgeler oluyor. Bu konuyu aydınlattığımızı düşünüyorum. Sim kartımız var. Sim kartı almadım ben. E-sim kullanıyorum bir Balkan turuna çıktığım için. Bütün ülkelerde geçerli bir e-sim aldım. 5-6 GB'lık gibi bir şey. Sadece çok kritik ve zor durumlarda kullanmak için. O sebeple buradaki sim kart olayını işin aslı bilmiyorum ama araştırma yaparken karşıma çıktı. Hava limanlarında çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor musunuz dostlar? Yine ben böyle bu tarz ufak marketlerde de sim karta ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi şehrin söylediğim gibi en turistik caddesine doğru yürüyorum. Her şey oradaymış. Yemek yiyeceğimiz yer de orada. Güzel bir pizzacı buldum. Bir pizza yiyelim. Yerel lezzetlerin de tadına bakmaya çalışacağız burada. Hatta ben dün başladım bir tanesiyle. Fakat şimdi şöyle bir hem çok açım hem de çok güvendiğim bir limana kaçayım istiyorum. Pizza üzmez sizi. Hele güzel yapılıyorsa asla üzmez. Burası da çok meşhur bir pizzacıymış. Pizzacıya doğru devam ediyoruz. Burada da böyle tatlı bir köpek var. Sahibini bekliyor. Şu pekara. Boşnakça'da da pekara, evet börekçi. Genelde de böyle hamur işi yapan yerlere dostlar, Balkanlarda pekara deniyor. Sırpça ile Boşnakça birbirine oldukça yakın. Hatta ikisinden birini konuşan biri diğerini de kesin anlıyormuş. Öyle söyleyebilirim. Yine Sırpça ile Türkçenin de çok fazla, özellikle yemeklerde dostlar çok fazla benzerlerini görüyoruz. Ve derken Balkan baklava ama burası direkt Türkçe mi? Şöyle bir bakayım. Fıstıklı dürüm baklava, devizli mesela. Ceviz değil, deviz yazıyor. Şekerpare, her şey var. Bu tam emin olamadım. Burası direkt bir Türk restoranı da olabilir. Ama börek, çorba, ekmek, bu tarz şeyler birbirine oldukça benziyor. Taksi. Evet. Adam dönüp baktın taksi istiyorum zannetti. Taksi konusu dostlar, onun da bir tane uygulaması var. Burada her şeyi uygulamayla hallediyoruz. Şuradan gidecektim sanırım. Neyse şu sokaktan yürüyeyim, navigasyondan bakarım sonra. Pink Taxi diye bir uygulama var Sırbistan'da geçen. Onu indirebilirsiniz taksi kullanmak isterseniz. O da okuduğum kadarıyla daha denemedim ama güvenli ve görece diğer taksilere göre daha uygunmuş. Onun da dostlar bilgisini vermiş olayım size. Havanın da güzel olmasıyla Sırp halkı kendini sokaklara atmış, caddelere atmış. Dün hiç böyle değildi. Dün tam aksine bomboştu. Kimse yoktu. Hatta dedim ki mevsimi acaba çok mu kaçırdım? Çok mu yanlış bir zamanda geldim? Bugün de tam tersi, hava o kadar güzel ki. İnanılmaz bir hava var. Şöyle göstereyim. Mont dahi giymedim. Sivit giydim. Sivit yetiyor da artıyor bana. Öyle söyleyebilirim size. Sırp halkı seviyor dışarıda demek ki yemek yemeyi. Bu Balkanların genelinde var. Çok fazla dikkat ediyorum. İnsanlar dışarı çıkmayı, sosyalleşmeyi çok seviyorlar. Özellikle havayı böyle biraz güzel gördükleri an bütün kafeler, barlar, her yer dolu oluyor dostlar. Şimdi bakayım, eğer yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa benim gelmek istediğim yer burasıydı. Marija Tarlak diye geçiyor. Şöyle bir dostlar, ben bir önce bir içeriye bakayım. Tam bir teyit edeyim, ondan sonra Sırbistan'daki ilk lezzetlerimize de bu videonun içinde aslında başlamış olalım. Az önce tam arkadaki yere, kahve olan yere pizzanız var mı diye sordum. Kafam karıştı, burada her yer birbirine benziyor çünkü. Sizi getirmek istediğim pizzacı şurası. Baz Şutori Margarita, zaten önünde de pizzacı diye yazıyor dostlar.
Burayı da internette yine Belgrad vlogu çeken birkaç tane arkadaştan öğrendim. Gayet güzel olduğunu söylediler. Şimdi bakalım sizinle beraber burayı deneyimleyelim ki şöyle restoranı da göstermek istiyorum. Oldukça dolu. Gerçi bugün az önce de söylediğim gibi tüm Belgrad anladığım kadarıyla dolu havanın güzel olmasıyla. Ama bakalım şimdi pizzamızı bir söyleyelim, ondan sonra değerlendirelim. Menüye beraber bakalım. Bir de menüde şöyle bir güzellik yapmışlar. Bunu ben Asya'da çok görüyordum. Çok da hoşuma gidiyor. Burada içindeki etin domuz mu yoksa mesela şurada da göreceğiniz gibi beef mi veya tavuk mu veya içindeki hiçbir et ürünü olmadığını mı gösteren ibareler var dostlar. Bu menüleri seviyorum. Bunu söylediğim gibi Tayland'da çok görüyordum. Orada da böyle sıra sıra ayrılırdı. Şöyle fiyatlara hemen göz gezdirelim. 1290'mış mesela küçük olanı. Şöyle etli bir şey aslında canım istiyor. Bir dakika, az önce görmüştüm şurada. Bresaola diye. Ufak olanı 1440'mış. Büyük olanı anladığım kadarıyla 1690. Yemeği yedikten sonra Sırp dinarına da geleceğim. Onunla alakalı da size bilgiler vereceğim. Şimdilik en azından şöyle bir aklımızda tutmuş olalım, görmüş olalım yani. Böyle oldukça geniş bir menüsü var. Burada sadece pizza yok, sandviçi, salatası. Onun dışında bakalım neler varmış. Kahvaltısı var, yine İtalyan yemekleri var ve içebileceğiniz dostlar biralar, meşrubatlar, kolalar, o tarz şeyleri de burada görüyoruz. Güzel. Pizzamız geldi. Gerçekten enfes gözüküyor. Öyle söyleyebilirim size. Şöyle yanlarına bir bakalım. Kıtır kıtır ve malzeme oranında doğru bir pizza seçtiğimi düşünüyorum. Şöyle iç malzemesi de gerçekten harika gözüküyor. Söylediğim gibi dana eti, onu da menüde açıkça belirtmişler. Yani o konuda da mutluyum. Şöyle şimdi güzel bir bunun keyfine varalım beraber. Evet, pizzamıza başlayalım. Güneş de tam bana karşıdan vuruyor. Şöyle vallahi elimizle girelim ya, hiç uğraşmaya gerek yok. Biraz dağıttım ama elimle girince. Şöyle neyse, şuradan ekleme yapalım. Rokasından da alalım. Bütün malzemeler oldu. Şurada bir malzeme birazcık kaçtı. Bir dakika, onu da alalım. Tam hakkını verelim istiyorum. Evet. Şimdi oldu işte bu işlem. Şöyle size tekrardan göstereyim. İzninizle bir dilim alıyorum. Son zamanlarda yediğim en iyi pizza yiyorum şu anda. Benim tam sevdiğim gibi. Hamuru bakın, şu kenarları kalın gözüküyor ama yumuşacık. Ağzımın içine attığı zaman böyle tereyağı gibi eriyor. Malzeme kalitesi de çok iyi gözüküyor. Fiyatı tam kafamda hesaplayamadım. Yalan yok. Fiyatında çıkınca mutlaka size dönüştürüp söyleyeceğim dostlar. Yani hem Euro'yu söylerim hem TL'yi söylerim. İnanılmaz lezzetli, güzel bir yerdeyim. Mutlu bir yerdeyim. Vallahi şöyle bir ısırık daha alayım. Malzeme kalitesi olsun, gerek sunumu olsun, gerek atmosferi olsun. Çok da güzel bir yerdeyim bu arada. Binanın iç kısmı da çok güzel. Eğer soğuk bir havada gelirseniz içeriği de tercih edebilirsiniz. Keyifli dostlar. Ben bunun tadını çıkartayım. Evet, ben pizzacıdan kalktım. Söylediğim gibi gerçekten gayet lezzetliydi. Yerken de görmüşsünüzdür. Kenarlarını dahi ayırmadım. Kenarları da yumuşacık olduğu için gayet keyifliydi. Ben bunun için 1720 Sırp dinarı ödedim dostlar. Onu da dinar ya. Dinar da değil mi? Doğru söylüyorum. Sırp parası diyeyim. 1720 Sırp parası verdim. Şimdi size hemen paradan da bahsedeceğim. Elimde tuttuğum 1000 Sırp dinarı. Evet, dinara yazıyor. Doğru söylemişim dostlar. 1000 gözünüze birazcık büyük gelebilir ama Türk lirası karşılığı o kadar da aslında yüksek değil. 324 lira gibi bir şey yapıyor. Şu andaki güncel kurla beraber. Genelde ben fiyatı 1000 üzerinden hesaplıyorum. Herhangi bir alışveriş yaparsam. Rakamlar çünkü bize göre büyük. Yani buraya gelince de böyle dolar ya da euro bozdurmak isteyince gerçekten yüksek meblağlı paralar alıyorsunuz. Fakat söylediğim gibi değeri, aslında o 1000'in değeri yalnızca 324 Türk lirası. Şu anda peki biz neredeyiz? Knez Mihailova Caddesi'ndeyiz. Sırbistan'ın en meşhur caddesi burası. Sırbistan'ın diye düzeltiyorum, Belgrad'ın. Bazen ikisi bende karışıyor. Belgrad benim için çok Sırbistan çünkü. Belgrad'ın en meşhur, en turistlik ve en tarihi caddesindeyiz işin aslı. Bu binalar 1870'li yıllara kadar dayanıyormuş. İsmini de eski bir Sırp prensinden alıyor. Bu yolun sonu da Kale Meydanı'na çıkıyor. Kale Megran gibi bir şey söylüyorlar. Türkçe çevrilince Kale Meydanı çıkıyor. Ben de Kale Meydanı diye telaffuz edeceğim. Şimdi Kale Meydanı'na doğru yürüyüşüme başladım. Sizinle beraber bugün orayı da göreceğiz tabii ki de. Burası gerçekten ferah. Çok böyle nezih, güzel bir cadde. Öyle söyleyebilirim. Bazı genç arkadaşlar burada müzik yapıyor. Kimi insanlar gelmiş mesela şu soldaki abimiz gibi tablolarını sergiliyor. Tablolarını satmaya çalışıyor. Yine burada da böyle oturup nefes alabileceğiniz güzel ağaçların altında kafeler de mevcut. Tabii binalar da gerçekten muazzam. Sanki eski çağlarda yürüyormuş hissi var burada.
Aslında zaten Belgrad'ı da güzel yapan şeylerden biri bu eski binaları korumuş olması. Mesela sol tarafı hemen şöyle bir size göstereyim. Orada da yine çok güzel kafeler mevcut. Burada her taraf böyle kafe. Tabii farklı şeyler de var. Mesela şimdi sol tarafta bir eczane kaldı. Mutlaka yolunuz zaten Belgrad'a gelince buraya sık sık düşecek. Aslında az önce benim pizza yediğim yerde buranın hemen böyle bir yan sokağıydı. Köpeğe baksanıza şurada. Şunu göstermek istiyorum. Bak nasıl. Nasıl yakalamaya çalışıyor ama sahibi izin vermiyor. Yine şöyle binaların altında, güzel binaların altında bir sürü restoran da mevcut. Kale Meydanı'na çıkan yol bu. Burası gerçekten bölgenin en turistik. 7/24. 7/24'ünün gecesini çok bilmiyorum. Gecesini de belki ekstradan gösteririm size. Fakat gündüz özellikle havada güzelse insanlar kendilerini gerek yerel Sırplar gerekse turistler buraya atıyorlar ve buranın böyle sağında solunda bir sürü kafeterya var. Gerçekten bu şehirde o kadar çok kafe, bar, restoran var ki ya da daha farklı aktivite yapabileceğiniz yerler. Yani hepsini keşfetmeye kalksak benim 1-1,5 ay burada kalmam gerekir. Tabii ki de ben kısıtlı zamanda gezmeye çalışıyorum. Sizin de öyle yapacağınızı tahmin ediyorum. O sebeple maalesef her yeri deneme imkanımız bulunmuyor. Yine burada da dedim Bosna'da hep görüyordum tur grupları, burada yoktu. Herhalde tur grubu diye tahmin ediyorum. Hazır laf tur grubundan açılmışken Sırbistan vizesi önemli. Çünkü neden önemli? Özellikle sosyal medyada veya böyle biraz kulaktan kulağa gelen haberlerle Türklere karşı tutumlarının özellikle girişlerde iyi olmadığını söylüyorlar. Ben otobüsle geldim buraya, söylediğim gibi karayoluyla giriş yaptım. Ve o videoyu izlemediyseniz ben tekrardan söyleyeyim. Bana sadece pasaport görevlisi nereye gidiyorsun dedi. Ben de Belgrad'a gidiyorum. Sadece gezmek için gidiyorum dedim. Tamam bay bay dedi ve mühürü bastı. Bana herhangi bir dönüş bileti ya da yanında kaç para var gibi sorular sormadı. Fakat Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'na girince orada birazcık bilgiler değişiyor dostlar. Orada size bunları sorabilir gibi ibareler var. Nerede kalacaksınız? Dönüş biletiniz var mı? Yanınızda nakit para var mı gibi sorular gelebilir diyor. Türklerin buradan çok Avrupa'ya kaçma girişiminde bulunduğunu söylüyorlar. O sebeple de aslında Belgrad'dan girişte çok büyük bir problemin olmadığını biliyorum ama Niş varmış dostlar burada. Tam da şu an harita gözümün önünde değil, yani Niş nerede bilmiyorum ama Niş kapı sınırında bazı problemler yaşandığını duydum. Ama Belgrad'dan gelirseniz bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Yine de garanti olması açısından belki yanınızda bir dönüş biletiniz varsa eğer planladıysanız hani onu da yanınıza alırsınız, gösterirsiniz. Nakit para isterse onu gösterebilirsiniz. Gerçekten bu konu birazcık muallak. Oradaki pasaport görevlisiyle alakalı. Yani eğer kıllığı tutarsa adamın her şeyi isteyebilir. Çünkü bu onun en doğal hakkı. Onun ülkesine giriş yapıyorsunuz. Bu aslında dünyadaki tüm ülkeler için geçerli. Benim de aynısı Asya'da başıma gelmişti. Yani hiç olmayacak bir yerde. Malezya'dan çıkıyorum. Artık gidiyorum. Sanırım Kamboçya'ya ya da Tayland'a, ikisinden birine gidiyordum. Ya tutturdu, bana gittiğim ülkeden dönüş biletini gösterdi. Ya ben Malezya'dayım. Tayland'a gideceğim. Bana Tayland'dan hangi ülkeye gideceğimi soruyor. Ya onu ilgilendirmiyor ki. Ama işte kıllık yapacaksa yapacak. Bir şekilde çıkarttırıyor. Onun sebebi de gerçekten çözemedim ve ben de bir anda kendimi bilet almış bulundum. Orada birazcık panik de yapmıştım aslında. Fakat siz farklı bazı sitelerden ücret ödemeden de rezervasyon gösterebiliyorsunuz. Tabii didiklerse onun da bahanesini bulur yani. Onu da ille ücretini kardeşim ödediğim bana bileti göster derse de artık ona yapacak bir şey yok. Yine de ben girişte herhangi bir problemle karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Benim verdiğim örnek bambaşka Asya'dan bir örnekti. Sadece aslında şunun altını çizmeye çalışıyorum. Hiçbir ülkeye girişimiz garanti değil, yani almazsa almaz. Türkiye Dışişleri'nde bir de şöyle bir ibare var dostlar. Onu da hemen size söylemek istiyorum. Bu arada Kale Meydan'a geldik. Tabii burada bir kale var. Kaleye doğru gideceğiz. Giriş ücretsiz diye biliyorum. Bakarız beraber. Burası çok güzel bir park. Şöyle etrafı yemyeşil. İnsanlar keyifli keyifli zamanlarını geçiriyor. Giriş nereden acaba? Buluruz ama girişi. Giriş o tarafta mı? Yoğunluk orada. Neyse biz şuradan gidelim bakalım. Şöyle yavaş yavaş yürüyelim. Kosova ile Sırbistan arasında, Sırbistan Kosova'yı tanımıyor. Birçok dünyanın diğer ülkesi gibi. O sebeple o ikisinin arasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda yazan normalde diyor giriş yapabilirsiniz iki ülke arası. Ama diyor uygulanan diyor olmuyor. Hani problem yaşayabilirsiniz. O sebeple araya başka bir ülke alın diyor. Bu Arnavutluk olabilir. Onun dışında şu anda bakayım harita gözümün önüne geliyor. Hangi ülke olabilir? Belki Karadağ olabilir.
Saraybosna dahi olabilir eğer öyle bir plan yaparsanız. Fakat yine izlediğim birkaç vlogda Kosova'ya giren arkadaşlar Kosova tarafından damga basılmadığını söylediler. Yani inanın birazcık karışık bu konular. Hani hangi polisle karşılaşacaksınız, polisin ruh hali nasıl? Zorluk çıkartma ihtimalleri her daim var. Ona göre dostlar önleminizi almanızı tavsiye ederim. Aslında bence yapılacak en güzeli Sırbistan'la Kosova'dan birbirine gidip gelmemek. Yani hiç karıştırmamak. Onu böyle zaten bunlar çok yakın ülkeler. Otobüsle birbirlerine ulaşım da çok kolay. Diğerine gidip diğerinden ona geçip ondan ona geçebilirsiniz. Diyelim ve devam edelim. Valla her konuya Sırbistan'la alakalı değindiğimi düşünüyorum. Güzel de bir tur atıyoruz. Şu anda şehir merkezinde. Geldik kalemize. Dinozorlar var. Melih Gökçek geldi aklıma bir anda. İlginçmiş. Dinozorları birazdan yanına gidelim. Ve kalede hemen sol tarafta kaldı. Asyalı turistler her yerde bayılıyorlar gezmeye. Genci, yaşlısı ve ellerinde böyle koca koca fotoğraf makineleri bu. En büyüklerinden. Takıyorlar buralarına bir de onunla beraber geziyorlar. Gerçekten enerjilerine hayranım. Bu seviyorlar yani gezmeyi. Tabii olayın maddi boyutu da var. Onlar da maddi olarak imkanlar da el veriyor. Onlar da güzel bir biçimde bunu gezerek kullanıyor. Gerçekten bu arada şey varmış. Dinozor parkı varmış. Bakalım mı dinozora? Şuradan size göstereyim. Yani böyle tarihi ve güzel bir kalenin içine neden dinozorlar koyarsınız? Girebiliyor muyuz acaba? Ve kalenin girişi evet herhangi bir ücret yok gibi. Çünkü herhangi bir gişe de yok. Hiçbir şey yok. Hemen sol tarafta Sırbistan bayrağını görüyoruz. Kırmızı, mavi ve beyaz şeklinde. Ortasında da bir arması var. Sanırım 2 tane kuş vardı birbirine bakan. Böyle bir kartal figürü gibi 2 tane ve üzerinde de bir kral tacı var dostlar. Öyle yapmışlar bayraklarını. Burada güzel bir müzik yapıyor bir tane amcamız. Şurada da yine hediyelik eşyalar mevcut. Buradan da girip böyle şöyle bir bakalım mı? Vay, Old Maps. Eski dünya haritalarının çizimi. Çok güzel gözüküyor. Yan tarafta da yine No Kart 200.000 dinara gezebiliyoruz. 200.000 değil, 200. 1000 mi? 200 mü? Kaç? Kafamda karıştı gitti. İçeride böyle bizim aslında bu Cüneyt Arkınlardan hatırladığımız şu kahpe Bizans girişiyle onların sanki kostümlerinden vardı. Evet, kalenin ilk kapısını geçtik. Devam edelim. İsmini merak ettim neden Kale Megran deniyor diye. Normalde kale meydanı deniyor. Osmanlı'dan kalma bir isim. Osmanlı zamanında Tuna ve Sava nehirlerinin arasında böyle büyük bir meydan varmış burada. Ve bu meydanda da Osmanlı askerleri toplanma, teftiş, hazırlık bu tarz işleri bu büyük meydanda aslında bizim şu an üzerinde gezdiğimiz meydanda yaparlarmış. Tabii gittikçe kelimeler biliyorsunuz yozlaşmaya başlıyor ya da kendi dillerine dönmeye başlıyor. O yüzden de ismini Kale Megran gibi bir isimle değiştirmişler. Biz Kale Meydanı demeye devam edelim. Güzel bir manzara izleme noktasına gideceğiz. Aslında Sava ve Tuna Nehri'nin tam birleştiği o bölgeyi de göreceğiz. Aynı zamanda burada gün batımı da çok keyifli oluyormuş. Onu da size bilgisini vermiş olayım. Zaten giriş ücreti yok. Belki ben de eğer fırsat bulabilirsem gelip izlerim hatta sonrasında. Şimdi vay çok güzelmiş manzara. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Türkçe isimler bağırıyor. Biri Ayşe diye. Çok fazla Türk turist var burada. Türkler de seviyor buraya gelmeyi. Burası Balkanlar arasında herhalde benim de gördüğüm en Avrupa'yı şehir olabilir. Biraz daha mesela Bosna, Üsküp biraz daha bizdir. Burası biraz daha farklıdır. Şöyle harika bir manzara karşıladı bizi. Tuna ve Sava nehrinin birleştiği bölgedeyiz. Tahminimce şu ortada birleşiyorlar. Yalnız aşağıdaki park da çok güzelmiş. Aşağıdaki parka inebiliyor muyuz acaba? Hatta bence aşağıdaki park buradan daha da güzel. İnsanlar buraya geliyorlar böyle bu manzaranın tadını çıkartıyorlar. Akabinde fotoğraf çektiriyorlar. Belki birazcık dinleniyorlar. Ruslar şehri keşfetmeye devam ediyorlar. Ama mutlaka gelip görülmesi gereken bir yer. Normalde ben böyle gittiğim yerlerde çok turistik olan yerlerde hep beklentimi küçük tutarım.
Ama burada hiç öyle bir şey hissetmedim. Yani bir turistik alan gibi değil işte. Çünkü turistik alanlarda hep böyle bir rehber peşinize gelmeye çalışıyor. Size sürekli bir şeyler satmaya çalışıyor. Ya bir adım atacaksınız, bir odaya gireceksiniz ve efendim oraya ekstra para vermen gerekiyor gibi bir sürü şey var. Sırp hükümetini de buradan kutlayalım. Burayı ücretsiz bir şekilde böyle insanların kullanımını açtığı için. Yani kalenin oraya bir gişe koysa ve farzı misal 200 Sırp dinarı dese birçok insan yine verecek ama ücretsiz yapmayı tercih etmişler. Güzel. Şuradan da bakalım, yüksek ve dandik bir şey var. Tutma yeri. Şehrin şu kısımda yemyeşil kalmış. Çok güzel korumuşlar. Şu tarafa doğru da gidelim. Bir de şehre o taraftan bakalım. Orada köprüyü görecek olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tam da şurada şöyle azıcık geri çekileyim. Damat Ali Paşa Türbesi'ni görüyorsunuz. Nadir hayatta kalan Osmanlı eserlerinden, türbelerinden biriymiş kendisi de. Şöyle bir etrafında dönelim. Buraya kadar gelmişken bunu göstermeden de geçmek olmaz. Birazcık bilgileri okudum. Aslında tam olarak kendi değilmiş. Daha sonra restore yapılmış fakat bir savaştan sonra asıl taşlarını bulmuşlar. Ve aslına uygun bir şekilde o taşları tekrar eklemişler. Bu da gerçekten ilginç. Normalde restore edildiğini biliriz ama ondan sonra orijinalini bulup tekrar taş eklemeleri de ilginç olmuş. Burada hem Türkçe bilgilendirme de var bu arada. Türk bayrağı da orada vardı. Güzel, hoşuma gitti böyle olması. Türkiye'de onca kale geçtim ve hiç aklıma da böyle bir şey gelmedi ama çok mantıklı. Burada okla atış yapmak için bir alan kurmuşlar. İnsanlar gelip burada okla atış yapabiliyor. Ücretini bilmiyorum maalesef. Fakat ücretli olduğunu tahmin ediyorum ve çok mantıklı. Hani bir Çeşme Kalesi'nde, Çandarlı Kalesi'nde böyle bir şey olsa gerçekten rağbet görür diye tahmin ediyorum. Burayı gezerken tam ondan bahsedecektim. Sanki böyle bir Türk şehrinde, o yine Osmanlılardan kalmış bir kaleyi geziyor hissiyatına kapılıyorum her seferinde. Zaten aslında orada gezdiklerim de Osmanlı, bu da Osmanlı olduğu için ikisi de benzer özellikleri gösteriyor. Buraya kadar gelmişken kalenin içinde gezelim. Videonun bu kısmını bilerek uzun tutuyorum çünkü siz Belgrad'a gelince, turla da gelirseniz, kendiniz de gelirseniz zaman harcayacağınız en önemli lokasyonlardan biri burası aslında. Zaten şu anda da görüyorsunuz her tarafta turistler var. Şöyle kalenin içini de hızlıca bir gezelim istiyorum sizinle beraber. Buradan benim az önce dediğim güzel yere herhalde iniliyor. Şurada şöyle bir Hristiyan simgesi var. Tabi buranın da bazı bölümleri ücretliymiş bu arada. Az önce orada bir Sırpları övdüm ücretsiz yaptıkları için ama şu anda hep gözüme şeyler çarpmaya başladı. 200 Sırp dinarı, 100 Sırp dinarı, farklı farklı şeyler için para istiyorlardı onlar. Bir gelin ve damat görüyorum. Evet, burası da Mostar Eğri Köprü'den sonra ben de burada böyle bir şey beklemiştim, zaten düşünmüştüm. Çok da keyifli, güzel fotoğraflar buradan dostlar çıkar düğün fotoğrafı olarak. Şuradan sol tarafa geçelim. Dronlar gelmiş. Evet, drone da kalkıyor. Güzel çekimler olacak. Tahminimce kalenin içinden yürüyerek dışarı çıkacaklar. Seviyorlar yabancılar böyle yerlerde düğün fotoğrafları yapmayı. Makedonya'da da St. Naum'da mesela 2-3 tane denk gelmişti. Mostar'da yine Eğri Köprü'nün orada denk geldi. Bence bu arada güzel, keyifli ya. Bilmiyorum, dışarıda böyle stüdyo ortamında yapılacak bir çekimdense bu tarz atmosferi olan bir yerde çekim yaptırmak herhalde ben de isterdim. Evet, orada da yine kalenin farklı bir bölümü var. Artık o tarafa doğru devam etmeyeceğim. Diyoruz şimdi yürümelerini. Şöyle göstereyim mi size? Şöyle geri çekilelim de bozmayalım. Dostlar, böyle bir şeye ihtiyacınız olursa bu arada bana yazabilirsiniz. Benim de aynı drone'umdan var. Yani yapabileceğimi düşünüyorum. Şöyle sizinle hem tanışırız, sohbet ederiz. İşin şakası bir yana, beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz Instagram'a Gezsek'te beraberiz yazarsanız Instagram'ım karşınıza çıkacaktır. Yine videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ben artık, evet, geçişler bitti. Artık insanlar geçebiliyor. Ben de artık yavaş yavaş kalenin dışına doğru çıkayım. Alt kapıdan inince şöyle muhteşem bir manzara karşıladı beni. Gerçekten hayran olmamak elde değil. O da güzel ve güneşli olunca tadından yenmez. Gerçekten harika gözüküyor dostlar. Şu anda Belgrad'a olan sevgim
birken böyle hani şey olarak yaparsak bir değil de birken desek 5 falan oldu, bir anda yükseldi. Muhteşem gözüküyor. Şu patika yoldan bu insanlar dolanarak yine bu patika yoldan ben aşağı doğru kendimi bıraksam. Nereye gidiyor? Oraya gidiyor. Şöyle pıtı pıtı pıtı. Ama şurası birazcık şey. Yok, biz geldiğimiz yerden tekrar çıkalım. Eğer vaktiniz daha kısıtlıysa kalenin hiç içine girmenize de gerek yok aslında manzarayı görmek için. Giriş hemen şuradan. Bu arada içeride bir tane su aldım. Bunun içinde 150 Sırp dinarı ödedim. Bu sağ tarafta da burada böyle satranç oynanıyor dostlar. Hemen karşısına geçip oynayabiliyorsunuz ama genelde parayla oynuyorlarmış. Öyle okudum. Aklınızda olsun. Yine de belki kendiniz de gelirsiniz, masayı boş bulursanız bir arkadaşınızla falan. Burada böyle satranç keyfi de yapabilirsiniz. Aynısı Saraybosna'da da vardı. Orada direkt böyle yere yapmışlardı. Önceki vloglarımda görebilirsiniz. Çok daha büyük bir alanda. Böyle büyük Harry Potter gibi birazcık böyle taşıyorlardı onları. O da keyifli oluyordu. Şimdi kalenin içine girmeden hemen dediğim gibi sola döndük. Burada da bizi güzel bir manzara karşılayacak. Burası da hatta oldukça kalabalık. Tabii o tarafa kadar çok yürümek istemeyenler olabilir. Hak veriyorum. Buradan da şehrin manzarası yine harika gözüküyor. Satranç ve kart oyunları. Gelip aynı şekilde izleyebilirsiniz de. Ya ben satranç biliyordum, öğrenmiştim. Sonra unuttum tekrardan. Şu anda tam hatırlamıyorum bazı şeyleri. Yoksa mutlaka yanlarına gidip ben de biraz izlerdim. Keyifli olur. Buradan da muhteşem bir şehir manzarası var bu arada. Hatta diğer taraftan daha iyi diyebilirim ve her tarafta şöyle boylu boyunca oturmanız için yerler yapmışlar. İleriye kadar gidiyor. 1, 2, 3 tane köprü sayıyorum. Şehri böyle ikiye bölmüş vaziyette. Zaten her iki tarafında aslında karakteristik özellikleri de farklı. Yani şehir ortadan böyle ikiye bölünmüş vaziyette. Buradan da şuradan herhalde sol taraftan yavaş yavaş gidebiliriz diye düşünüyorum. Bu tarafı da tercih edebilirsiniz daha yukarı çıkmadan. Hemen ben böyle bir şehrin manzarasını göreyim. Ondan sonra gideyim. Knez Mihailova caddemize geldik. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Benim için birazcık zor telaffuzu. Kale meydanı da hemen şöyle bakın size hemen. Çok o kadar yakın ki. Hemen arkamda. Hop çevirdim. Caddedeyiz. Arada sadece bir tane yolu geçiyoruz aslında. Belgrad'ın kalbi dostlar. Tüm turistik faaliyetler, alanlar da bu bölgede. Mutlaka tabii ki de şehrin, özellikle yerellerin bildiği çok daha farklı, güzel noktalar vardır. Fakat herkes burada. İşin ilginç yanı. Cumhuriyet Meydanı'na doğru gideceğiz. Yine burası burada görülmesi gereken yerlerden biri. Daha önce okumuştum, bu yolun ortalarında, sonunda bir yerde olduğu söylenmişti. Genel olarak Belgrad hakkındaki bu arada yolda yürürken izlenimlerinden bahsedeyim. Türklere karşı genelde bir ön yargıları olduğunu okumuştum. Ben henüz öyle bir şeyle karşılaşmadım. Tek bir olay dışında, ona da videonun sonunda yer vereceğim ama o bence pek Türklükle alakası yoktu. O tamamen kişisel bir olaydı. Öyle düşünüyorum. İnsanlar iyi, şehir güzel, gerçekten hareketli bir şehir. Özellikle Balkan turu yapıyorsanız ve böyle Belgrad'a ilk gelirseniz diğer ülkeler sizi birazcık şaşırtabilir. Çünkü arada bayağı bir fark olacak. Özellikle bu büyüklük ve gelişmişlik anlamında. Fakat buraya böyle sonlara doğru da gelirseniz, ya burası bir Balkan ülkesi değil işte, ben Üsküp'ü gezdim, Saraybosna'yı gezdim. Oralar sanki Balkan'da, burası farklı bir yer gibi de düşünebilirsiniz. Çok daha Avrupa'yı gözüküyor. Zaten mimari de öyle. Böyle sağlı sollu burada çok güzel binalar görüyoruz. Buranın Avrupa Birliği'ne giriş süreci henüz öyle bir durum yok. Karadağ için söylenen sürekli şu olay, Avrupa Birliği'ne girecek, elinizi çabuk tutun, geç kalmayın söylemleri şu an için burada geçerli değil dostlar. Sırbistan hakkında böyle söylentiler yok. Fakat yine de hiç belli olmaz. Dünyanın şu anda dengesi o kadar farklı şekilde ilerliyor ki her an her şey olabilir. Bir bakmışsınız Avrupa Birliği'nden bazı ülkeler çıkmış, bir bakmışsınız Sırbistan girmiş. Hatta bir bakmışsınız arada biz bile bir şekilde belki girebiliriz. Tabii ki de bunlar zor ihtimallerler ama şu anda herhangi öyle bir kısıtlama yok. Kimlikle giriş buraya yok dostlar maalesef. Fakat Bosna Hersek için yakın zamanda anlaşmalar sağlanmış. Çok yakın bir zamanda başlıyormuş. Fakat bu da eski bir haber. Yaklaşık 1,5-2 yıl önce de ben aynı haberi okumuştum. Hala süreç devam ediyor. Ki bence Bosna Hersek'e kimlikle girilmesi gerekiyor artık. Gerçekten çünkü çok Türk bir şehir ve Türklere çok alışıklar. Türk geleneği çok sürüyor. Çok fazla da Türk gidip geliyor. Bu büyük bir rahatlık olacaktır. İşte burada güzel müzik.
Cumhuriyet Meydanı'na doğru giden yolda böyle bir çeşme var. Bu çeşmeden de su içerseniz tekrar Belgrad'a geri gelirmişsiniz. Bu bana birazcık artık Balkan halkının uydurması gibi gelmeye başladı turist çekmek için. Aynısı çünkü Saraybosna'da da vardı. Sürekli bir yerden su içince tekrar geri gelmemiz gerekiyor dostlar. Ben vallahi bu sefer pas geçtim. Hava soğuk çünkü ama belki ilerleyen süreçte tekrar içerim. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'na doğru gidiyoruz. Burada böyle güzel, bakalım neler var. Bal var, hediyelik eşyalar, car. Bakın şurada şöyle güzelmiş. El yapımı olduğundan bahsediyor. Güzel, keyifli. Balkanlarda bu arada şimdi iddia bayini görünce arkada gördüm. Kasinolar da mevcut dostlar. Eğer hoşunuza gidiyorsa kasino ve o tarz olaylar da burada serbest. Aynı Kuzey Makedonya'da olduğu gibi. Exchange ofisler şöyle sarı halde. Bu meydanda bol bol bulabilirsiniz bu sokakta. Yalnız ben bir yerde bozdurdum. Benim eski hostelin orada bayağı iyi bozdu ya. Buralar yüze bayağı iyi dedim. Gerçi arada bir falan oynuyor. O da 100 dinar. Çok bir şey yapmıyor ya. Şu anda para birimi söyledim ya yüksek. O yüzden çok fark etmiyor. Şimdi bakalım. Bir arka sokağındayım. Aslında bu sokaklar da aynı şekilde hareketli. Ve sürekli böyle sanatçıların müziklerini duyuyoruz. Mesela orada da biri şu anda müzik yapıyor. Yine böyle barlar, kafeler dolu. Ama söylenir hangi ülkenin en güzel kadınları tartışılır. Sırp kadınları hakkında da şimdi bir iki cümle etmezsem olmaz. Gerçekten Sırp kadınlar da gayet hoş dostlar. Genellikle böyle uzun boylular, sarışınlar ve ince yapılılar. Genelde Balkan göçmenleri de aynı şekilde Türkiye'de de aynı fiziksel hatlara sahip oluyorlar. Buranın da kadınları gerçekten çok hoş. Aynı Bosna Hersek'te olduğu gibi Balkanların zaten genelinin kadınları hoştur dostlar. Şimdi bunu da eklemek istedim işin açıkçası. Söylemeden geçmeyeyim dedim. Burası neymiş? Tortilla. Kasa. Bayağı dolu. Özellikle gençler var. Sırp gençleri seviyor burayı demek. Belki siz de deneyebilirseniz gelirsiniz. Bakın bahsettiğim olay kasino. Volcano Bet. Şöyle içeri giriyorsunuz. Aynı bizdeki iddia gibi. Tabii içeride bakın bu kollu çevirmelerden de var. Bakalım mağazalar, H&M. Burada alışveriş de yapabilirsiniz bu caddede. İstediğiniz kadar mağaza var. Pekareleri tabii buranın meşhur. Daha henüz deneyimleme fırsatım olmadı. Pekare, Boşnakça'da da aynı şekilde. Şöyle yerler dostlar. Buralardan böyle açma gibi şeyler alabilirsiniz. Cumhuriyet Meydanı'na geldik sayılır. Burada bir çalışma var yalnız meydanda. Bakalım meydan kapalı mı? Şurası da parlamento binası olmalı. Birazcık tabii geri çekilip bakmakta fayda var buraya. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'nda gezerken ismin neydi? Ben Evgenia. Evgenia. Pevgenya ile Evet. karşılaştım. Benim de ismim Gökberk Pevgenya. Çok memnun oldum. Ben de burada atın heykelin videosunu çekmeye çalışıyordum. Tamam. Ben aslında burada ikinci gün. Yani Yeni geldin sen de. Sırbistan'da. Yeni geldim. İlk defa Sırbistan'dayım. Ben Antalya'da oturuyordum 9 sene ama maalesef benim oturma izni reddedildi. 9 senenin sonunda mı reddedildi? Evet. Evet. Peki bir sebep söylediler mi? Ya, sebep yok. Şu an durum şöyle. İşte Antalya'da yani Türkiye'de. Şu an yeni bir yer bulmaya çalışıyorum. Nerede oturabilirim falan. Buraya geldim. Burada benim arkadaşlarım var. Mesela benim arkadaşım Sabine da Türkçe biliyor biraz. Türkçe biliyor musun? Merhabalar. O da Merhabalar. Rus. O da Rus. Yani şu an Belgrad... Sevdin mi burayı? Nasıl burası sence? Yaşamak için Daha bilmiyorum. İkinci gün buradayım ama o kadar güzel değil yani merkez mesela. Sen Çünkü normalde biraz, Rus'sun yani sanırım. böyle savaştan yani her şey biraz böyle kırık falan. Ama bence avantajları da var. bence daha çok yenisin. 2 günlük. Evet. Ben biraz daha gezsen sevebilirsin diye Evet düşünüyorum. bence de. Yani hava güzel şu an mesela. Yani merkezde güzel bir yerleri var. Ben fiyatlar sevdim çünkü Antalya'da, Türkiye'de şu Sence an Antalya'ya göre daha burası çok daha mı pahalı? Daha çok pahalı. Değil mi? Antalya çok şu daha an, pahalı. Evet daha çok pahalı. Burası biraz daha çok uygun. Bir de Antalya sıcaktır tabii. Burası birazcık soğuk. Evet ama biz de sıcaktan yoruluyoruz biraz doğru, çok Ağustos'ta sıcak mesela. söylüyorsun. O yüzden şu an iyi yani. Güzel bir hava. Süper. Umarım her şey senin için çok güzel olur. İnşallah burayı da seversin. Bence de çok teşekkür ettim. Tanıştığımızda çok da memnun ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. oldum. Tamam. Kısa videosunu çekiyordum Reels olarak. Üzerindeki kral ya da padişah her kimse nasıl öldüğünü anlayabiliyoruz atın ayaklarına bakarak.
Tam o sırada arkadan Kevgenya sanırım, umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Kendisi baktım gülüyor bana. Dedi ben de Türkçe biliyorum, daha yeni Antalya'dan geldim dedi. Aa dedim birazcık hani şey yapalım mı, sohbet edelim mi? Olur dedi. Buradan kendisine de teşekkür ederim. Dostlar pek sevmemiş Sırbistan'ı anladığım kadarıyla. Onu söyledim, daha ikinci günün. Bence birazcık tabii 2 günde bir şehri sevmek, alışmak çok zor. Kendisine de söyledim. Özellikle Antalya gibi sıcak bir yerde 9 yıl yaşadıktan sonra bir anda böyle Sırbistan'a gelirseniz bu sıcaklığı sadece şu anlamda düşünmeyin dostlar. Hava durumu olarak değil, insan ilişkileri olarak da, atmosfer olarak da Antalya çok daha sıcak tabii ki de. Kendisi umarım her şey gönlünce olur. Hayırlısı olsun diyelim. Cumhuriyet Meydanı'na gelince arkada benim az önce parlamento binası dediğim yer aslında bir müze dostlar. Yan tarafında da bir opera varmış. Fakat şu anda operayı seçemiyorum hangi. Sanırım şu diye tahmin ediyorum. Çünkü üzerinde de böyle bir oyun görselleri, afişleri var. Karşımızda da Kral Mihail'in atı duruyor dostlar. Aslında kısa videosunu çektiğim şeyi size de anlatmayı istiyorum. Bu insanların nasıl öldüklerini atın ayaklarına bakarak anlayabiliyoruz. Atın iki ön ayağı da yerdeyse normal bir şekilde ölmüş. İki ayağı da havadaysa savaşta. Atın ön tek ayağı havadaysa suikasta uğramış. Burada da gördüğümüz üzere atın tek ayağı havada. Yani buradan aslında kralın suikaste uğrayarak öldüğünü anlayabiliyoruz dostlar. Bina da gayet güzel gözüküyor. Burası da bizim o aslında meşhur caddenin bitiminde. Hemen bir ucunda. Evet dostlar. Sizinle beraber bugün aslında Belgrad'ın altını üstünü getirdik. Özellikle şehir merkezi bu tarafının. İşinize yarayacağını düşündüğüm tüm bilgileri aktarmaya çalıştım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ben Belgrad'da gezerken çok keyif aldım. Gerçekten keyifli bir ülke. Güvenlik anlamında da hiçbir problem yaşamadım. Önce de sokakta gezdim. Gündüz de yine erken saatlerde buradaydım. Herhangi bir problemle karşılaşmadım. Gayet keyif aldım. Caddeler, binalar, evler. Ya şu binaların hepsi böyle tek tek izlemeye değer güzellikte. Bu kısım değil şu anda bu arada. Hepsi baktım modern binalara denk geldik. Biraz daha ilerleyince çok güzel binalarla karşılaşıyorsunuz. Söylediğim gibi tüm bilgileri aktarmaya çalıştım fakat yine farklı sorularınız olabilir. Onlar için de yoruma yazabilirsiniz veya Instagram Gezsek'le beraberizden direkt bana ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Belgrad'ın ilk gününü böyle sonlandıralım. Daha devam edeceğimizi umuyorum. Balkan turuna da tüm hızıyla devam ediyorum. Önümüzde daha gidilecek çok şehir var. Umarım bu yolculukta bana eşlik edersiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmazsanız ayrıca sevinirim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Hoşça kalın, iyi bakın kendinize. Salatamız şöyle gözüküyor. Gayet güzel, doyurucu. Bayağıdır yeşillik de yemiyordum aslında. İyi oldu bunu da ekstra olaraktan söylemem. Yemeğim geldi dostlar. Şöyle gözüküyor. Oldukça bu arada şöyle avucumu göstersem bir avuç dolusu kadar diyebilirim. Bir hamburger köftesi geldi. Fakat yanında ilginçtir ki farklı herhangi bir şey gelmedi. Yanında bir patates kızartması ve ufak bir salata da beklerdim. Ki garson da bana herhalde o yüzden dedi. Ekmek de istiyor musun dedi. Salata da istiyor musun dedi. Sunum söylediğim gibi bazı yerlerden bazı yerlere göre değişiyor ama ben lezzetli bir et olduğunu düşünüyorum. Şöyle beraber şimdi hemen bir tadımını da gerçekleştirelim. Birazcık şeyden daha sert yalnız. Bakayım. Abi dostlar gayet lezzetliymiş. Normalde videoya yarın devam edecektim. Hem hava da güzel olacaktı. Bir de İnanılmaz derecede yorgunum. Hostele giderim dedim. Hemen şöyle bir soyunurum. Güzel bir belki duş alırım, uyurum dedim. Fakat size bu restoranın açıklamasını bırakmayacağım. Buraya da gelmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü hesabı istedim ve dedim ki hani ben de en başta sordum kart geçiyor değil mi dedim. Çünkü bende hiç Sırp parası yok dedim. O size gösterdiğimden 2 tane var. İkisini de hostele vereceğim. Yani burada hiçbir yerde exchange ofisi de göremedim, bulamadım. Buradan dümdüz hostele gideceğim. Tamam dedi, problem yok dedi. Çok güzel. İstediğim hesabı ödedim. Ondan sonra sürekli işte tip versene. Niye tip vermiyorsun? İşte o kadar hizmet ettik sana. Bir insan tip vermez mi? Açıklıyorum. Diyorum ki Saraybosna'dan yeni geldim. Hostelden çıktım. Ve şu anda donuyorum ve size en başta söylemiştim. Hani kart geçiyor mu diye. Ben de Sırp parası olmadığını biliyordunuz. Ona rağmen bir afralar, bir tafralar, bir laf sokmaya çalışmalar. Gerçekten gelmemenizi tavsiye ederim. Yemek çok güzeldi. Yemek konusunda şimdi günahlarını alamam ama bu tutumu hiç sevmedim işin açıkçası. Çünkü en başta da belirttim dostlar. Hani olmadığını söyledim.